Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Düsseldorf'tan herkese merhaba. Gezimize yeni başladık. Yağmurlu bir gün ama akşamdan da kar yağmış. Hava biraz soğuk. Gezimize bir kaleden başlayacağız. Şöyle nehir kenarında. Yanında bir yürüyüş ormanı var. Aslında hava güzel olsa burası 10 numara. Aşkım burası ev olarak mı kullanılıyor? Baksana şuraya. Yani ya yönetmenlik de olabilir, evde gerçi ziller falan var ama. Vallahi evler gibi. Evet. Vay be. Şimdi bu kalenin ismi, aşkım kale yani değil mi şey olarak şu anki ismi kale. Şato yani. Yani şey olarak aslında bizim beklediğimiz gibi bir şato değil şey. Bizde şato yok ya yabancı aynen. şeyde. Kale yani. Bu biraz daha ama kale gibi zaten. Mesela Bond'a gittiğimiz falan şato gibiydi. Evet, doğru. Yani bu biraz daha şu an kale gibi. İsmi ay çok tatlı. Aşkım bir şey diyeyim mi sana? Bunlar bence ev. Galiba. Yani internette ev olarak kullanıldığı yazmıyor. Bir şey diyeyim mi? Evet yazmıyor. Doğru okudun sen ama baksana. Evet. Ay. Burada yaşamak çok garip. Çünkü ev numaraları da var yani bak 36, Evet. 38. Hem ev numaraları var hem zilleri var. Hem baksana bildiğin ev yani bunlar. Evet. Ay çok tatlıymış. Burada bilmiyorum güzelmiş, oturmak isteyebilirim. Şimdi burası Eller Kalesi. Eller bölge. Eller biraz Türkçe oldu. Eller neyse ben öyle diyeceğim siz anlayın. Eller bölgesine bağlı. Şöyle zamanında 17. yüzyılda burası Eller hükümetine aşkım bana şemsiye tutman gerekiyor. Şöyle şapkan var ya. Bak eve girdiler aşkım. Gördün mü? Burası 17. yüzyılda Eller bölgesine ait bir malikaneymiş. Aslında şu anda da malikaneye şey olarak biraz benziyor değil mi? Evet. Daha sonrasında 18. yüzyılda mı şatoya çevrilmişti sevgilim? 18. yüzyılda barok ve rokoko mimarisiyle Şatoya çevrilmiş. o günün şeyi olan, moda olan şeye çevrilmiş. Şatoya çevrilmiş. Ay o ne değişik bir ördek mi o? Bilmiyorum. Şurada da var galiba. Evet onları gördüm ama onlar normal ördek, şu farklı bir şeye benziyor. Büyük. Evet gidelim Çok oraya büyük. doğru. Evet. Burası farklı amaçlarla da kullanılmış. İşte ilk başta malikaneymiş. Daha sonrasında döneme uygun olarak tarzı değiştirilmiş. Başka ne amaçlarla kullanılmış? Ben şimdi hatırlayamadım pek. Başka işte buranın burjuva kesimi Evet. burayı satın alanlar olmuş. Hı. Onlar kullanmış yani özel olarak. Evet ev olarak kullanmışlar. Değil mi? Evet. Bak burası sanırım kafe gibi bir şey. Tatlı. Daha sonrasında da işte öyle kullanılmış. Nedir sen nesin böyle? Aşkım çok değişik. Şu zamanlarda da burası biraz daha önce şunu söyleyeyim. Burası bir ana binası gibi. O az önce gördüğümüz evler. Aşkım bana şemsiye tutma. Hareket edemiyorum. Bunlar biraz da kale gibi yani kenarında. Ama asıl bina burada. Burası biraz daha sosyal etkinlikler için şu anda kullanılıyormuş. İşte farklı etkinlikler düzenleniyormuş. Burası böyle bir yer. Etrafında da dediğim gibi bir orman var. Yürüyüş yapan insanlar var şu anda da. Normalde hava güzel olsa yani etrafında oturmak için çok güzel bir yer. Şurada da bir kapısı var. Ücretsiz otoparkı da var. 4 saate kadar arabanızı bırakabiliyorsunuz. Gezimiz biraz kısa sürdü burada. Çünkü içerisi gezilecek bir yer gibi değil. İçeride camdan baktık. İşte masa sandalyeler falan var. Biraz daha organizasyon odaklı kullanıldığı için sanırım. Ama çok güzel evler falan çok tatlı. Hava güzel olsaydı park gerçekten çok güzel yürüyüş yapmak için. Aslında şu anda da yürünebilir. Ama biz bu havada yürümeyi şu an tercih etmiyoruz. Şöyle arkamdan da evleri göstermek istiyorum. Buraya veda ediyoruz. Güzelmiş burası da. Şimdi sıradaki yere doğru gidelim. Geldik Düsseldorf'un Altstadt'ına. Şimdi burada gezeceğiz. Sadece burada bile gezecek bir sürü yer var. Bu Altstadt'ta müzeler de var gezmek isteyenler için. Şimdi burada biraz dolanacağız. Bir yandan da ben
burayı hem size gösterip hem anlatayım. Altstadt'ı, Düsseldorf'un Altstadt'ı dünyanın en uzun barı olarak geçiyormuş. 260'tan fazla böyle işte bar, eğlence mekanı falan varmış. O yüzden de gece hayatıyla buralar ünlüymüş. Bunu da araştırma yaparken öğrenmiş olduk. Burada ayrıca gidebileceğiniz Medienhafen diye bir yer var. Medya Limanı diye Türkçesi geçiyor. Oraya da bakabilirsiniz. Mimarisiyle ünlüymüş. Buraya yürüyerek 20-25 dakika civarı bir yerde. Königshalle diye bir yer var. Oraya da gidebilirsiniz. Orası nehir kenarında. Aslında çok güzel bir yer. Böyle hava güzel olsa bence tam yürüyüş yapılacak bir yer. Bana biraz Amsterdam'daki o meşhur köprülü şey var ya, nehrin üstünde köprüler falan. Biraz bana orayı andırdı aslında. Oraya da ziyaret edebilirsiniz. Onun dışında bir şey daha söylemek istiyorum. Burada benim dikkatimi çeken bir müze oldu. Özellikle Ahmet senin için beğenmiştim. Klasik araba müzesi var. Orayı da ziyaret edebilirsiniz. Ben çok güzel olduğuna eminim. Belki başka bir zaman biz de ziyaret etmiş oluruz. Burası da Düsseldorf Kalesi'nin bir parçası. Schlossturm muydu ismi sevgilim? Şurada gördüm. Schlossturm. Aynen gördüm. Şu anda da günümüzde denizcilik müzesi olarak kullanılıyormuş. Bu da Düsseldorf'un simgelerinden bir tanesiymiş. İstanbul canlandı gözümde arkadaki köprüyü görünce. Ay şöyle seninle bir 81 ilin gezmemiz yok mu be? Mis gibi. Bir gün. Neydi ismi? Rheintun muydu o da? Burada da yine Ren Nehri aradan akıyor. Ren Nehri gerçekten ya müthiş bir nehir. Bayağı geniş. Ya çok devasa. Baksana üstünde geçen gemiye bakın yani. Buna da gemi denir mi bilmiyorum ki, bu da kocaman bir şey. Yani bu Ren Nehri üstünde müthiş ticaret tabii ki dönüyor. Gemiler, faaliyetler. Şu karşıda kano yapıyorlar bu havada. İnanamıyorum, buz gibi. Şuradan da gezi turları. Çok soğuk. Önümüzde de gezi turları. Şurası da Düsseldorf'un televizyon kulesi. Şimdi bu gördüğünüz bu gördüğünüz kilise de buranın meşhur yerlerinden bir tanesi. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şuraya bakın. Kulesi yamuk. Meşhur olma sebebi de buymuş. Eğri kulesiyle meşhurmuş bu kilise. Lambertus Kilisesi. Bazilika olarak çıkıyor. Yani kilise yazınca çıkmadı navigasyonda. Sizin de haberiniz olsun, gelmek isterseniz. Zaten hemen Schlossturm'un arkasında burada Bazilika Lambertus yazınca çıkıyor. Bir efsaneye göre ıslak ahşaplardan dolayı yamulmuş kulesi diyorlar. Çok enteresan gerçekten. Şimdi o kiliseye doğru geldik ama asıl eski şehir işte burasıymış. Evlere bakar mısınız? Hemen Bazilika'nın çok iyi. Bazilika'nın yanına geldik. Eğri kulesiyle. Çok değişik. Yakından bakmak için buraya geldim. Çok da rüzgar var. Umarım sesimi etkilemiyordur. Şöyle biraz da mikrofonu yaklaştırarak konuşayım. Dışını böyle yapmışlar. Şurada da küçük bir heykel var. Havuz başında. Ya burada böyle evlerde de heykeller var. Çok martı var nehirden dolayı. Ama küçükler. İstanbul'dakiler gibi değil. Herhalde bizimkiler simit yemekten biraz tombullaştı. Bu savaş zamanını anlatan bir anıt sanırım. Yiyecekler. İşte burada kopmuş 2 tane kol var.
Burada iskelet halinde dinozorlara benziyor bunlar. Ama at da çizmek istemiş. Yani yapmak istemiş olabilirler. Sanırım at yapmak istemişler tabii, dinozor değil. Burada askerler. Burada yine iskelet olmuş. Şurada bir insan. Elinde işte silahları. Şimdi Alstadt her seferinde farklı bir şey söylüyorum. Şimdi Alstadt'taki son durağımıza geldik. Burası Alstadt'ın, yani Düsseldorf'un Altstadt Rathausu, yani belediye binası. 16. yüzyıldan kalma bir bina. Önünde de şöyle Johann Wilhelm'in heykeli var. Böylelikle biz buradan şimdi ayrılıp Düsseldorf'taki son durağımıza doğru devam edeceğiz. Orada görüşürüz. Müthiş yağmur yağıyor. Hava da soğuk. Nehir kenarı olduğu için daha fazla soğuk. Şeye göre, diğer yerlere göre. Bir şey söylemek istedim, onun için bunu açtım. Burada ücretsiz lavabolar var. Onu fark ettim. Bunu söylemek istedim. Şimdiye kadar merkezde, bu kadar meydanda ilk defa ücretsiz lavabo gördüm hizmet olarak. Çok iyi bence. Bunu da belirteyim dedim. Yeniden herkese merhaba. Düsseldorf'taki son durağımıza geldik. Burası gerçekten çok güzel gözüküyor. Şu anda kapalı, geçici olarak kapalıymış. İçeriye giremiyoruz. Kapısı kilitli. Ahmet onun elleri bir yandan. Ona bakıyorum. Bu arada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu kasaba güzel bir yere benziyor. Burada da gezilebilir. Yazın olsa burada çok uzun süre vakit de geçirilebilir. Burası Roma döneminden kalma, Orta Çağ'dan kalma bir, nasıl denir? Yönetim merkezi. Yönetim merkezi, evet. Kenarını surlarla kapatıp içerisinde odalar gibi bir şey oluyormuş, değil mi aşkım? Evet. Okuduğun şey öyle bir şeydi yani. Kenarında sur gibi şeyler olup içerisinde asıl görüşmeler yapılıyormuş. Bunlar böyle ticari açıdan yoğun olan şehirlerin yakınına kuruluyormuş. 5 şehirde var. Bir tanesi Frankfurt, bir tanesi işte burası, bir tanesi Aachen. Diğerlerini şu an isimlerini hatırlamıyorum ama toplam Almanya'da 5 tane. Bunlar genel olarak yıkılmış ya da bazıları restore edilmiş. Şimdi göstereceğim size bunu. Söylemek istediğim şey var mı benim unuttuğum? Tamam, yokmuş. Şimdi size burayı göstereceğim. İşte o yapı. Ay, ben bayılıyorum böyle şeylere ya. Bilmiyorum herkesin dikkatini çekiyor mu? Ama yani çok, gerçekten bilmiyorum. Roma döneminden kalma, evet. Demek yani. Bir de bana tarihi böyle bir yer yani. Seni yanlışlıkla gösteriyorum. Bu tarafı göstereyim, bir yandan da konuşayım. Sana da öyle geliyor mu? Mesela bana böyle, şimdi burası tam değil ya, bütün değil. Bunlar daha etkileyici geliyor. Sana da öyle mi? Gerisini kendin düşünüyorsun değil mi? Ya hem öyle hem de böyle daha farklı bir atmosferi oluyor buranın benim için. Yani evet. Mesela restore edilmiş, tamamlanmış bir yerdense bunlar daha etkileyici, daha farklı geliyor. Mesela evlerde de ben terk edilmiş böyle evleri çok merak ederim. Ne yaşandı acaba? Neden o hale geldi? İşte hani neden terk edildi falan, bunları merak ederim. Biraz bu yerlerde de öyle hissiyatım oluyor. Gel ileriye doğru gidelim bakalım ne var ileride. Bu yönetim binalarının hepsinde Roma İmparatorluğu'na ait bir oda oluyormuş ve geldiği zaman burada kalıyormuş. Aa, içeride bak bir şey var, gördün mü? Şurada bak, ne o anlayamadım ama üstünde yazı falan yazıyor. Şöyle biraz daha yakın bakacak olursak işte bu Ren Nehri'nde az önce dedim ya ticaret için önemli diye. Burada da bak Ren Nehri'ne bakıyor işte. Evet. Demek ki ticari gemileri falan da buradan inceleyip takip ediyorlarmış. Şans eseri yürürken burada bir araba gördük ağaçların arasında. Biraz önce geçerken hiç fark etmemiştik. Üstüne de bir yazı yazmışlar. Ünlü birisi bu arabayı kullanmış. Onun kullandığı arabaymış ama neden burada böyle duruyor? Hiçbir fikrim yok. Zaten böyle
Otlar her yanına sarmış arabanın. Düsseldorf'ta Altstadt'ta gezerken çok fazla restoran, işte eğlence mekanı, alkollü mekan, kafe, bir sürü yer vardı. Bizim yorumumuz gördüğümüz kadarıyla çok sosyal bir şehir Düsseldorf. Bence güzel havalarda da çok hareketli oluyordur. O sokakları falan hep doluyordur. Ne şartlarda video çektiğimi bir göstermek istiyorum size. Ahmet buradan bana şemsiye tutmaya çalışıyor. Ben burada video çekmeye çalışıyorum. Söylemediğim başka bir şey var mı? Şunu eklemek istiyorum. Almanya eyalet sistemiyle yönetilen bir ülke olduğu için eyaletten eyalete kuralları farklı. O yüzden şu ana kadar gezdiğimiz şehirler arasında trafik kuralları bile farklı olanlar vardı. Az önce mesela bir trafik levhasında, trafik levhası değil aslında, trafik lambasında kırmızı ışığın yandığı yerde 70 yazdığını gördüm. Hayatımda ilk defa böyle bir trafik ışığı gördüm. Bunu da söylemek istiyorum. Benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, mümkünse yorum yapmayı, abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.